Gençlik rüzgarı Bodrum'dan esiyor. Konuğumuz programımızın yakışıklısı. Yakışıklılarından diyelim diğer doktorlarımla beraber tabii ki hemen. Doktor Melih Şengül ama sadece Doktor Melih Şengül demiyoruz. Protez uzmanı, diş hekimi Doktor Melih Şengül. Ortada 12 senelik bir eğitim var. Bunu yemem ben burada eğitimli bir insan olarak. Harcatmam sizi. Çok iyi görünüyorsunuz bugün. Efendim siz de öyle çok hoşsunuz. Bugün ne konuşmak istersiniz? Bugün ne efendim? konuşmak isterim biliyor musunuz? Diş böyle yaptırıyoruz ya işte zirkonyum deniyor, porselen deniyor. Biz bunları hani yaptıran kişiler olarak, hastalar olarak çok iyi bilmeyebiliriz. Hangisi daha dayanıklı, hangisi daha estetik, ne yaptırsak, ne yapsak? Hocam. Çok süper soru, harika bir soru. Ya bu tamamen kişiye göre seçilmesi gereken şeyler. Bence bu hekim tarafından karar verilmeli, hekim tarafından seçilmeli. Çünkü ne yazık ki şöyle oluyor, bir fiyatına göre hani pahalısı, ucuzu gibi değerlendiriliyor. Hangisi pahalı bu arada merak ettim ben. Ya o biraz işte... Değişiyor mu? Kliniklerin bunu hastaya sunuş şekline göre değişir. Hepsinin daha kalitesizi var, kalitelisi var. Kendi işlerinde de yani. Kendi işlerinde oluyor. de tabii bu geniş bir yelpaze. Ancak bu böyle fiyatına göre karar verilmesi gereken bir şey bence değil. Bunu o yüzden hekim seçmeli. Benim kliniğimde bunların hepsi yani Klinik içinde oluyor değil mi? aynı şekilde değerlendiriyoruz. Orada kişiye uygun olan hangisi ise onu ben seçmeyi tercih ediyorum. Çünkü estetik olarak inanın günümüzde artık yani zirkonyum dedim. Zirkonyum daha opak bir malzeme, daha ağır bir malzeme ve çok sert. Çok sert. Yani elmastan sonraki en sert maden Öyle denir mi? zirkonyum için. Ancak çok sert olmasının da bir negatif tarafları da var. Hiç esnemiyor. Bizim bütün dokularımızın bir esneme kabiliyeti var. O zirkonyum materyali esnemeyen bir materyal. Dolayısıyla esneklik istemediğimiz durumlarda zirkonyum tercih edebiliriz. Esneklik istemediğimiz durum derken hemen onu soracağım mesela. Nereden Hani demin anlıyoruz? konuşmuştuk ya mesela diş gıcırdatma, Onları. mesela aşınmaya karşı Hastanın daha dirençli durumuna göre olabiliyor. yani. Tabii yani ancak cam seramikler var mesela. Onlar daha şeffaf, daha transparan oluyor. Birisinde daha çok diş preparasyonu, yani diş kesimi daha çok yapmak gerekiyor. Bir diğerinde daha az yapmak gerekiyor. Dolayısıyla bu kişinin o anki mevcut durumunu ortaya koymakla ilgili bir şey. Yani şöyle düşünebiliriz. Mesela bizim mesleğimizde en önemli şey yol haritası belirlemek bir tedavi yaparken. Önce hastamız geldiği zaman biz neredeyiz yani ne durumdayız şu an onu anlamamız lazım. Hemen böyle diş istiyorum. Hemen şu var, bu var, bu var gibi bir menüden seçerek ben zirkonyum yaptıracağım, ben lamine yaptıracağım değil de bunu şöyle düşün. Diyelim bir yere gideceksin. Mesela buradan diyelim Gümbet'e gideceğiz. Evet. Gümbet'e gitmek için haritayı açtık. Gümbet şurası. Evet. Gümbet'e nasıl gideriz? Ne yapıyoruz? Yalıkavak'tayız bu arada. Yalıkavak'tan Gümbet'e nasıl gideriz? Evet. Bravo. İşte tam da bu. Giriş mekanımızda. Önce nerede olduğumuzu Nerede? bilmemiz lazım, değil mi? Bak ne güzel örnek verdin. Önce nerede olduğumuzu bileceğiz. Ondan sonra oraya gidecek yolu seçeceğiz. Yani şu yoldan mı gideyim, bu yoldan mı gideyim seçeceğiz. Haritaya baktığımız zaman. Şimdi gideceğimiz yeri biliyoruz. Ama nerede olduğumuzu bilmezsek oraya hangi yönden gideceğimizi zaten bilemeyiz. Nerede olduğumuzdaki peki Kastım. genel şeyler de kastın nedir? Mesela işte hani diş gıcırdatıyor muyuz? Evet, diş mesela? gıcırdatıyor muyuz, diş sıkıyor muyuz, eksik dişlerimiz var mı, mevcut dişlerimiz ne kadar güçlü, bize ne kadar hizmet etmeye devam edebilir. Onun dışında kapanış ilişkisi, dikey boyutumuz yeterli mi, dudak penceresi içerisinde dudakların konumu ne? Çok fazla unsurun zaten estetik, çok meraklıyız estetiğe. Evet. Estetik zaten bir sürü küçük şeyden oluşan çok büyük bir şey ya. Yani sadece tek bir şeyden bakarak estetik sonuca ulaşamayız. Dolayısıyla çok küçük şeyleri bir araya getirerek o bütün küçük şeylerle oluşan bir şey estetik. Fonksiyon da öyle. Bunların hepsini aslında en güzel kendi gözünü oluşturup toparlayabilecek kişi de diş hekimimiz. Değil mi? Yani Doğru. beraber hasta Evet. danışanlığı dinledikten ve durumu kontrol ettikten sonra Ya hemen hastamıza haritası. ne yapacağımızı anlatmak yerine ben şunu tercih ediyorum. Önce hastamın durumunu ortaya koymak. Yani bu durum şu anda bak dikey boyutumuz az, diş gıcırdatmışız ya da gıcırdatıyoruz. Kaslarımızın durumu şöyle, başımız ağrıyor, ağrımıyor.
boyun pozisyonumuzda sorun var, postürümüz bozulmuş. Yani diş yapısı bozulunca bunun vücudun geri kalanına bir takım yansımalar oluyor. Tabii. Bunun hepsini ortaya koyup ondan sonra ne yapacağımıza karar vermek, orada da hangi malzemeyi seçeceğimize karar vermek lazım ki o gideceğimiz noktaya tam gidebilelim. Ama gelenlerde şöyle oluyor olabilir. Mesela komşusu atıyorum zirkonyum yaptırmıştır. Çok Aynen. memnundur. Veya bir arkadaşı demiştir ki hayır porselen yaptıracaksın çok daha iyi. Yani insanlar aslında mesleği olmayan ama kulaktan dolma bilgilerle çok gelip bilerekten, bildiğini düşünerekten geliyorlar doktorlara. Yani şunu yapabiliyor Böyle bir şey muyuz? oluyordur yani. Mesela diyelim gözleri 4 numara miyop olan birisi gitti göz doktoruna 4 numara miyop gözlük verdi. Sen de gidip ben de 4 numara miyop gözlük takacağım diyebiliyor musun yani? Diyemezsin ama mesela dişli insan diyebileceğini düşünebiliyor. Evet, neden öyle? Neden? İşte ben de sana söyleyeyim neden? Ya şu Ve bunun oluyor. üstüne sen nasıl gelebilirsin? Ya yani? mesela Çok ben zor diyorum bir durum. ki hastama size diyorum şu bölgede 2 tane implanta ihtiyaç olabiliyor diyelim. Hastamız diyor ki ben bir tane yaptırmak istiyorum. Ya bunları yaşıyoruz biz. Ama şu oluyor. Nasıl? Oluyor tabii yani oradaki bir tane bir implant yaptırıp şu şekilde yapalım istiyorum diyor. Ya bunu mesela bir kalp cerrahına kalbin işte 2 damarı tıkalı Ya bir kalp hocam cerrahı tekini değiştir. birini değiştirelim, birini değiştirmeyelim diyebilmiyorsun ya da birine stent takalım, diğerine takmayalım diyemezsin. Burada da aslında biraz Sizin böyle meslekte ya. daha zor o zaman. Biraz böyle evet. Bu anlamda diş hekimine, güvendiğim diş hekimine gidip de ona da güvendikten sonra bazı konularda teslim olmak çok önemli. Ya ülkemizin şartları biraz buna sebep oluyor sanıyorum. Hastalar genelde ağız içindeki durumu kısa yoldan, kolay yoldan idare edebilecekleri şekilde geçiştirmek ya da çözmek istiyorlar. Bu yani haklı nedenlerle oluyor mutlaka. Öyle bile olsa biz onlara şu anki durumu, yarın ne hale geleceğini, daha sonra nelerle karşılaşabileceğini önce ortaya koymamız lazım. Hemen bir tedavi yapmaya girişirsek işte nerede olduğumuzu bilmeden bir hedefe doğru yürümek oluyor bu. O zaman da o hedefe varamıyorsun. Yani geldiğin noktada bazen daha kötü hale gelebiliyor. Yani hastalarımıza, dinleyicilerimize, izleyicilerimize şunu söyleyebilirim. Diş hekimlerine gittikleri zaman bir ihtiyaçları olduğunda ne yapılabilir? Bu alternatifine başka ne yapılabilir? Bütün bunları böyle enine boyuna düşünmeliler, konuşmalılar hekimleriyle. Tabii menüden seçer gibi ben bunu istiyorum, şunu istiyorum gibi olmamalı Bu bir bence. yemek menüsü değil diyoruz ve teşekkür ediyorum Melih. Ben Yine teşekkür harika ederim. bilgiler verdin. Çok keyifli sohbet. O kadar çabuk geçiyor ki zaman. Vallahi ne çabuk geçiyor değil mi? Evet. Yine Güzel bilgiler, öyle yakışıklı bir doktorumdan gelince daha da güzel geçiyor. Ekran başındaki izleyicilerimiz de merakla bekliyorlar senin söyleyeceklerini. Efendim Gençlik Rüzgarı devam ediyor.